Selamlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Betül Uzunoğlu. Size bugün dünyaca ünlü markanın tasarımı olan bir çantayı detaylı bir şekilde bu videoda anlatmaya geldim. Şöyle çantanın detaylarını biraz yakından da göstermek istiyorum. Ya o kadar güzel bir çanta ki gerçekten ünlü marka harika bir çanta tasarlamış. Çantayı birebir ünlü markayla aynı boyutlarda örmeye çalıştım. Şöyle iç astarını ve detaylarını da göstermek istiyorum. Kendi özel astar tasarımım bu şekilde. Sizlere yine çıt çıt tasarımı, astar tasarımını bu videonun içinde detaylı bir şekilde aktarıyor olacağım. Şöyle bakın, biraz daha detaylara bakalım. Ve aynı örgü tekniğiyle devam eden bir çanta sapı görüyorsunuz. Çantanın boyutlarından bahsedeyim. Çantanın ölçüsü, taban uzunluğu 30 santim ve taban derinliği 11 santim derinliğinde. Çantamın gövde uzunluğu şuradan itibaren ölçtüğüm zaman şöyle bakın 37 santim yüksekliğinde yapıyor. Birebir markada da çanta gövdesinin uzunluğu 37 santim yüksekliğe denk geliyor. Ve çantanın genişliği 40 santim genişliğinde. Markada 38 santim genişlikte, fakat 40 santim genişlik de bence harika oldu. 2 santim geniş olması daha oval, daha yuvarlak bir görüntü verdi. Ve çanta sapımın uzunluğuna bakalım hemen. Çantamızın askı uzunluğu da şöyle devam edelim. 47 santim uzunluğunda yapıyor. Muhteşem bir çanta oldu. Her rengi harika olacaktır. Bu çantayı istediğiniz iplerle örebilirsiniz. Ünlü marka bu çanta için küçük bir cüzdan da örmüş. Yine aynı örgü tekniğinde. Ben bu çantanın cüzdanını da öreceğim. Bir sonraki videoda hemen yayınlayacağım. Siz de videolar kısmından çantanın cüzdanının yapılışını bulabilirsiniz. Küçük bir cüzdan örmüş, fakat belki biz clutch çanta gibi daha orta boyutta bir cüzdan örebiliriz bu çanta için. Onun boyutlarına bakacağım ben. Örmüş olduğunuz çantaları Instagram adresim betül.fashion'da benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ve bu kadar güzelliği size anlatmamın karşılığında sadece kanalıma abone olmanızı ve yorumlarınızla bana destek olmanızı istiyorum. Videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi lütfen unutmayın. Çantanın detaylı görsellerini, reelsini, üzerimde duruşunu Instagram adresinde paylaşıyor olacağım. Sizleri mutlaka oraya da bekliyorum. Şimdi bir an önce örgü tekniğine geçelim. Kullanmış olduğum malzemeler hakkında kısaca bilgi vereceğim. Şöyle bu çanta için 3,5 mm tığ kullanacağız. Ve ben bu şekilde Milano rafyaya ait parlak görünümlü bir ip kullanacağım. Milano rafyanın birçok özelliği var. Gördüğünüz gibi parlak bir dokusu var. Ve aynı zamanda bu ip yıkanıp ütülenebiliyor. Sudan etkilenmiyor arkadaşlar. Bu iple örmüş olduğunuz çantalar, kırlentler, runnerlar, örtüler, yani ömürlük düşünebilirsiniz. Kağıt ip gibi birkaç yıl kullanıp atmıyorsunuz. Çok dayanıklı bir ip. Asla kopmuyor, asla deforme olmuyor. Çok sağlam bir ip. Şimdi aynı zamanda hafif bir yapıya da sahip. Bu ipler genellikle 100 gramı 250 metre uzunluğunda satılıyor. Normal rafya kağıt ipler ya da normal kağıt ipler 250 gramı 250 metreye tekabül ediyor biliyorsunuz. Ama bu ip hafif yapıda bir ip olduğu için 100 gram ip tam 250 metre uzunluğunda. Bunu belirtmek istedim. Genelde 100 gram çünkü az gibi görülüyor. Ama 250 metre uzunluğa denk geldiği için bu şekilde 100 gram satılıyor. Dilerseniz benim elimdeki gibi kocaman yumaklarda satın alabilirsiniz. Bu çantada toplam 350 grama yakın ip kullandım. Bu ip oldukça fazla, yani sanırım şöyle söyleyeyim, burada 900 gram falan ip var. Yani bu çantadan bir tane daha örerim. Hatta biraz daha artar, öyle söyleyeyim. Bu şekilde büyük de alabilirsiniz. Ben Milano Rafya'nın Instagram hesaplarını hemen videonun alt kısmına link olarak bırakıyor olacağım. Linke tıklayarak alışveriş yapabilirsiniz. İnanılmaz güzel renkler var. Yani öve öve bitiremem. Özellikleri çok dayanıklı. Renkleri çok güzel. Yani ünlü markalar
biliyorsunuz 130-140 bin TL'ye satmış olduğu çantaları bu iplerle örüyor arkadaşlar. Şöyle çantanın parlak dokusu zaten yakından bakınca belli oluyor. Kendi marka etiketimi kullandım ve bu şekilde deri çıt çıt lazım olacak. Ve ben keten astar kullandım. Keten kumaş kullandım. Bir tane kalın dişli fermuarım var. Malzemeler de bu şekildeydi. Çantamız 2 parçadan oluşuyor dedik. Şöyle gördüğünüz gibi birinci parçamı kendim ördüm. Çok güzel oldu. Şimdi ikinci parçanın örümünü birlikte yapacağız. Şimdi ikinci parçaya başlamadan önce şöyle birinci parçayı biraz inceleyelim. Aynısından öreceğiz. Şöyle tabandan 2 sıra taban örerek başlıyoruz ve daha sonra tabanın sağ ve sol kenarını da kullanarak ve bir kenarını kullanarak gövdeyi yukarıya doğru çıkmaya başlıyoruz. Bu şekilde markanın belirttiği yüksekliğe gelene kadar gövdeyi ördükten sonra aynı örgü tekniğiyle çantamızın sapını örerek örgümüzü, parçamızı tamamlayacağız. Şimdi örmüş olduğum parçayı kenara alıyorum. İpimizi alalım. Şöyle bakın, halka yaparak katlıyorum. İçinden tığımı geçirdim. Parmağımdaki ipi dolayarak bir tane halkanın içinden ilmek çıkardım. Burayı iyice sıktıktan sonra belli bir uzunluğa kadar zinciri çekip geleceğim. Burada eliniz ne çok sıkı ne çok gevşek, normal ördüğünüz düzeyde devam etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu taban zincir olduğu için çok gergin de olmaması lazım. Çok gevşek de olmaması gerekiyor. Bu şekilde belli bir uzunluğa kadar zincir çekip geleceğim. Eğer ikinci parçadaysanız şu an izlerken mutlaka zincirinizi aynı sayıda ördüğünüz zincir çektiğiniz zaman diğer parçayla aynı sayıda aynı santimlerde olup olmamasına dikkat edin. Mutlaka ölçerek ilerleyin ki ikinci parçayla aynı boyutta yukarıya doğru gidebilirsiniz. Belli bir uzunluğa kadar zincirimi çektim. Toplamda 57 adet zincirim var. Şöyle bakın, koyduğum zaman tabanıma aynı ölçülerde çektiğimi görüyorsunuz. Ben hemen size ölçüsünü de vereyim. Şöyle düz bir şekilde tuttuğum zaman toplamda 33,5 santim genişliğinde zincir çekmişim. 33,5-34 santime yakın. Şimdi eğer sizin çektiğiniz zincir sayısı 57 adet zincir çok daha kısa kalıyorsa eliniz daha sıkı demektir. O zaman toplamda 34 santim uzunluğuna gelene kadar zincir çekmeniz gerekiyor. Fakat çekmiş olduğunuz zincir sayısı 3'e tam bölünebilmesi gerekiyor. Şimdi 57 adet zincirimi çektim. Bu sayı üzerinden ilerleyeceğim. Bir tane de fazla zincir çekerek zincir sıramı burada kapatıyorum. Siz 60 tane zincir çektiyseniz 61 yapmanız gerekiyor. Atıyorum 72 de 3'e tam bölünüyor. 72 çektiyseniz 73 yapmanız gerekiyor. Çünkü son zinciri kullanmayacağız. Şimdi son zinciri bırakıyorum. Bu sıra sık iğne sırası olacak. Bunu bırakıyorum. Hemen diğer zincirin içinden batarak sık iğneler yapmaya başlıyorum. Sıradaki zincirin içine batıyorum. Sık iğne. Bu şekilde her bir zincirin içine birer tane batarak sık iğneler yapıyorum. Çekmiş olduğunuz zincirle aynı orantıda, aynı sıklıkta sık iğneler örmeye dikkat edin. Şöyle zaten elimizle düzelttiğimiz zaman göreceksiniz. Şimdi bütün zincirlerin içine birer tane sık iğne yaparak sıramın sonuna kadar geliyorum. Şimdi sık iğnelerimi yaptım, geldim. Şöyle el ütüsüyle düzelterek baktığım zaman 32 santim. Yani 1-2 santim oynaması çok bir fark etmez. Yani 33 santimde yapmış olabilirsiniz. 31 santime de tekabül edebilir. Burada bu konuda sorun yok. Herkesin el ölçüsü farklı. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. Ve ters çeviriyorum örgümü. Şimdi bu 3 zincirin çıkmış olduğu noktayı şu son sık iğne olarak kabul ediyoruz. Bakın şurası. Buraya atlıyorum ve 1-2 tane, bakın noktayı da atlıyorum. Tığımın başına doladım. Buraya atladım. 1-2 tane nokta atladım. Üçüncüye battım. Ve şöyle çekiştirerek bakın fıstığımın
uzunluk ölçüsünü kendi el ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi markada böyle daha böyle uzun uzun saman saman bir görüntü var. Bakın ben şu görüntüyü çok seviyorum. Uzun uzun dikey. O yüzden ben uzun yapmayı tercih ettim. İsterseniz daha kısa da bırakabilirsiniz. Benim gibi uzun uzun da yapabilirsiniz. Benimki hemen hemen 1 santimi bir tık geçen bir boyda fıstık oluyor. Tığımın başına doladım. Battım çıkardım. Burayı bir daha yapalım. Şimdi araya fıstık girdi. Şimdi şu son sık iğneyi bırakıyorsunuz. Bu 3 tane zincir buradan çıkmış oluyor. Tığımın başına doluyorum. Bunu bıraktım. Birinciyi, ikinciye atladım. Üçüncüye battım. Fıstığımı uzattım. Tığın başına doladım. İkinci kez aynı noktaya battım. Fıstığımı uzattım. Üçüncü kez tığımın başına doladım. Ve üçüncü kez aynı noktaya battım, uzattım. Ve şöyle parmağımla bastırarak şu fıstıkları şöyle bir yaparak düzeltiyorum. Ve hepsini birlikte kapattım. Fakat şu 2 tane sık iğne kaldı gördüğünüz gibi. 2 tane ilmek kaldı pardon. Ve hepsini birlikte kapattım. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorsunuz. Tekrar tığın başına doluyorsunuz. 2 tane zincir çektikten sonra her zaman aynı noktaya batıyorsunuz. Bu şekilde aklınızda kalsın. Aynı noktaya battım, uzattım. İkinci kez battım, uzattım. Üçüncü kez battım, uzattım. Şöyle bir fıstığımı düzelttim ve bütün uzun ilmekleri kapattım. 2 tane ilmek kaldı. Tığımın başına tekrar doladım ve yine şöyle arada 1-2 tane sık iğne atladım. Üçüncüye batıyorum. Bakın 1-2 tane atladım. Üçüncünün tepesine şöyle batarak yeni fıstığı uzatıyorum. Tekrar doladım, uzattım. Tekrar doladım, uzattım. Ve şimdi bütün uzun ilmekleri kapattım. 3 ilmek kaldı. Hepsini birlikte kapatıyorum. Şöyle bir başlangıç yapmış olduk. Şimdi 2 zincir çekiyorum aralarda. 2 zincir çektikten sonra her zaman aynı noktaya batıyoruz dedik. Aynı noktaya batıyorum. Uzattım. İkinci kez batıyorum, uzattım. Üçüncü kez batıyorum, uzattım. Hepsini birlikte topladım. Uzunların 2 tane ilmek kaldı. Tığın başına doladım. 1-2 tane ilmek atlıyorum. Üçüncüye battım. Uzattım. İkinci kez battım. Üçüncü kez battım. Şöyle düzelttim. Ve bütün uzunları kapatıyorum. 3 tane ilmek kalıyor. Hepsini birlikte kapatıyorum. Şöyle elinizde düzeltebilirsiniz. Şöyle bir görüntü var. Şimdi 2 zincir tekrar. 2 zincir çektikten sonra tığın başına dolayıp aynı yuvaya batıyorsunuz. Battım, uzattım, battım ve 3. kez battım. Bütün uzunları kapattım. Bakın hiçbir zaman şu kısa ilmekleri tek seferde kapatmıyorum. Onu ikincide kullanıyorum. Tekrar tığın başına doladım. 1-2 nokta atladım. Uzattım. İkinci kez uzattım. Üçüncü kez uzattım. Ve uzunları kapattım yine. Ve ikincide artık 3 ilmeği kapatıyorum. Şimdi son kez göstereyim. Tekrar edeyim. Bakın böyle bir görüntüsü oluşacak. Şöyle fıstıkları elinizle çekiştirerek düzeltebilirsiniz. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Her zaman zincirden sonra aynı noktaya batılıyor. Çektim. İkinci kez. Üçüncü kez. Ve hepsini birlikte uzunları sadece kapatıyorum. Tığın başına doladım. Bakın buraya bir V yaptım zaten. Aynı noktaya tekrar batsam 3 tane fıstık olur. O yüzden 1-2 tane atlıyorum. Bir sonraki fıstığın temelini atmam lazım. 1 2 3 ve bu sefer bütün uzunları kapattım ve 3 tane ilmeği birlikte kapattım. Yine 2 tane zincir çekip arkadaşlar buraya 3 tane fıstık uzatacağım. Uzunları kapatıp tekrardan 2 tane atlayıp diğer fıstığın birinci fıstığını yapacağız. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyorsunuz. Sonuna kadar geldim. Burada son V'mi de yaptıktan sonra kapatacağım. Şöyle 1 2 3 kere çektim. Doladım. Hepsini kapattım. 2 zincir.
ve son fıstığımı batıyorum. Evet, son V'yi de yapmış oldum gördüğünüz gibi. Şimdi burada son 2 tane zincirim kaldı. Ben burada tığımın üzerine fıstıklarım uzun olduğu için 2 kere doluyorum genelde. Siz bir kere dolayarak ikili trabzan yapabilirsiniz. Fıstıklarını benim gibi uzun yapanlar sıkışık bir şekilde üçlü trabzan yapabilir. Şu son zincirin içine, ikinci zincirin içine batarak şöyle bakın, sıkışık bir şekilde üçlü trabzan yapacağım. 2 2 2. Yani yapmış olduğunuz trabzan şöyle V'yi rahat bir şekilde şu sırayı dümdüz kaplaması gerekiyor. Şimdi benimle aynı sayıda zincir çekenler şöyle bir sayalım. Bakın kaç tane V var. Ona bakıyoruz bu sırada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şuradaki fıstığımı düzelteyim. Toplamda 18 tane böyle V'nin olması gerekiyor. Şimdi ters çeviriyorum. Şimdi her fıstık sırasından sonra ters çevirdikçe sık iğne sırası yapıyorsunuz. Bir tane zincir çektim. Burada yapmış olduğum trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve hemen şu fıstığın tepesine bir sık iğne. Şu aradaki boş 2 zincir noktasına 2 tane sık iğne. Fıstığın tepesine şöyle batıyorum, sık iğne. 2 tane sık iğne bu boş kısımlara ve tepesine bir tane, boş kısımlara 2 tane, tepeye bir tane, zincir kısımlarına 2 tane. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerliyorsunuz. Sıranın sonuna kadar geldim. Bakın son V boşluğundayım. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane şunun tepesine yapıyorum, fıstığın tepesine. Bir tane de şuradaki 3 tane zincirin üçüncüsünün içine yapıyorum. Ters çeviriyorum sıramı. Şöyle bir görüntüsü oluştu. Şimdi burada toplamda 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir bir üst sıraya çıkmak için. 2 tane zincir de V'lerin arasındaki 2 zincir için. Şimdi burada neden 5 tane zincirle başladık? Burada sırada yapmış olduğumuz V'nin tersini yani üçgeni yapmak zorundayız. Marka bu şekilde bir örgü yapmış. Tığımın başına doladım. Tersini yapmak için şimdi bakın şu boşluğu atlıyorum, zincirimin çıktığı. Hemen şu fıstığımın tam üstündeki boş noktaya batarak uzatıyorum. Tığımın başına doladım, uzattım. Doladım, uzattım. Ve şimdi hepsini birlikte çekiyorum. Son 2 tane ilmek kaldı. İpimi açayım. Şimdi şu fıstığın başına batarak uzattık. Tekrar doladım. Bakın 1, 2, 3 tane. 3. noktaya batıyorum. Bakın 1, 2. 3. noktada tam şunların ortasındaki bu sık iğne oluyor. Birinciye atladım, ikinciye atladım, üçüncüye batarak uzattım. Battım, uzattım. Battım, uzattım ve uzunları kapattım ve hepsini kapatıyorum. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Tekrardan aynı noktaya batıyorum, uzattım. 3 kere ve uzunları topladım. Tığımın başına doladım. 1, 2 tane atlıyorum. Tam şu fıstığın birleştiği noktaya. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye. Uzattım. 3 kere uzatıyoruz. Şöyle düzelttikten sonra uzunları kapattım ve bütün ilmekleri kapatıyorum. Bu sırada bu şekilde ilerleyecek. 1, 2 zincir. Tığın başına doladım. Uzattım. 3 kere uzattım. Topladım uzunları. Tekrar 1, 2 tane nokta atlıyorum. Üçüncüye. Ve uzunları topladım ve hepsini topladım. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın burada şöyle elimizle düzeltelim fıstıkları. Ördükten sonra sırayı düzeltiyorum. Bakın V yapmışım, üstüne üçgen. V yapmışım, üstüne üçgen. V üzerine üçgen. Bu şekilde denk gelmesi gerekiyor.
Şöyle baktığınız zaman 3 altta ve 3 de üstte üçgenimiz var. Son kez 2 zincir, tığın başına doladım. Zincirden sonra her zaman aynı noktaya batıyoruz ve hepsini topladım. Tığımın başına doladım, 1 2 nokta atlıyorum. Uzunları topluyorum, hepsini topluyorum. Şimdi 2 zincir çekip yine aynı noktaya batarak bu şekilde devam edeceğim. Şimdi burada bakın, sıramın sonuna kadar geldim. 2 tane zincir çekip fıstık yapıp 2 tane ilmeğimi kapamadan doladım. 2 tane ilmeğimi atladım. Üçüncüye battım. Fıstığımı yapıyorum. Hepsini birlikte kapattığım zaman bakın her V noktasına bir üçgen gelmiş olacak. Yani şu üçgenin tepelerine itibaren saydığınız zaman altta kaç tane V varsa 18 tane V var. 18 tane üçgen tepesi olması gerekiyor. Şimdi burada son olarak üçgenimi yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ben 2 kere doladım. Dediğim gibi sizin fıstıklar daha kısaysa ikili trabzan yapın. Ben üçlü trabzan yapacağım. Şurada görmüş olduğunuz sık iğneye batarak şöyle üçlü trabzanımı yaptım. Ve bu şekilde sıramızı tamamladık. Şöyle bir düzeltelim elimizde. Bakın görüntüsü bu şekilde. Şimdi sırada sık iğnelerimizi yapacağız. Bunun için öncelikle ipimizi koparmamız gerekiyor. Burada şöyle bir tane zincir çektim. Kısa bir şekilde ipimi kesiyorum. İlmeğimizi açtık ve şöyle sıktık. İpimi parmağıma doladım ve bir tane ilmek oluşturuyorum. Şimdi şurası ipimi kestiğim yer. Fıstıkların yönü düzgün bir şekilde bana bakıyor. Şimdi sık iğne ile geçmem lazım. Tabanımızı bitirdik şu an. Ters çeviriyorum. Bakın. Ve şöyle çevirdikten sonra şu kısımdan başlayarak şöyle sık iğneler yapacağım. Alttaki zincir çektiğiniz kısım alta gelmesi gerekiyor. Şöyle tekrar göstereyim. Üçgenlerimi bitirdim. Direkt ters çeviriyorum ve şu yandan başlıyorum. İlmeğimi oluşturdum. Şimdi tığımı buradan geçirdim. Şöyle ilmeğimi taktım. Ve bir tane ilmek çıkarıp buradan zincirle sabitledim. Şimdi şu sonraki noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. 1, şimdi şuraya 2, şöyle 3, şuraya batıyorum. Bakın 2 tane buraya yaptım. 4. sık iğne, şuraya 5. 6. 7. 8. ve 9. Şimdi 9 tane sık iğne ile ben burayı bu şekilde döndüm. Fıstığın oraya kadar. Yani eğer yetersiz geliyorsa bakın benim gibi böyle uzata uzata dönebilirsiniz. 9 tane ile döndüm. Bakın fıstığın tepesine bir tane yaptım. Bir de aralara 2 tane. Bakın fıstığın tepesine 1, araya 2. Tepeye 1, araya 2. Tepeye 1, aradaki zincir kısımlarına 2. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar geldim. Bakın fıstığımın tepesine de bir tane sık iğne yapıyorum. Ve buraya da şöyle inerken 3 taneyi sığdırmam gerekiyor. 1, 2, uzata uzata 3 tane. Şu boşluğa 4 ve şu boşluğa 5 ve buraya 3 tane yapacağım. 6, 7, 8 ve şu sık iğnenin içine 9.'yu yaptım. Buranın içine, pardon, ilmeğin içine. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. Bakın burada V sırasına geçeceğim. Çeviriyorum. Çünkü en son üçgen yapmışız. Şimdi bunun gibi sırada V yapmamız gerekiyor. 3 tane zincir çektim. Bakın ilk noktayı atlıyorum zincirimin çıktığı. 1, ikinciyi de atlıyorum. Üçüncüye batarak uzatıyorum. Battım, uzattım. Ve topladım. Şimdi ikisini birlikte kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum.
Tığımın başına doladım. Tekrar aynı noktaya batarak uzatıyorum. 3 kere ve hepsini birlikte topladım. Tığımın başına doladım. 1 2 üçüncüye batıyorum. Uzattım. Uzunları topladım, kısaları topladım. Tekrar 2 zincir. Aynı noktaya batıyorum, uzatıyorum. Hepsini topladım. Şimdi 1 2 tane nokta atlıyorum. Üçüncü nokta tam şu fıstığın tepesine denk geliyor bakın. 1 2 tane atladım. Üçüncüye battım, uzattım. Uzattım. Ve hepsini birlikte kapattım. Şimdi 2 zincir uzattım. Uzattım. Ve hepsini birlikte topladım. Burada tekrardan 1 2 nokta atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Hepsini topladım. 2 zincir aynı noktaya batıyorum. Şimdi nasıl göründüğünü göstereceğim. 1 2 üçüncüye battım. Her bir üçgenin üzerine bir tane V denk gelmiş olacak. Şimdi yanda gördüğünüz gibi 2 tane V denk geldi. Bunun üzerine bu denk geldi. Bunun üzerine bu denk geldi. Şimdi bu şekilde bakın sıranın sonuna kadar devam edeceğiz. Dönüşü birlikte yapacağız. Sıramın sonuna kadar geldim. V'lerimi yaptım. Burada toplamda 20 tane şu an V'nizin olması gerekiyor. 18 tane burada. 19, 20, 21, 22 tane olacak şekilde V yapacağız. Şimdi bakın bu köşeye kadar geldiniz. Tekrar tığın başına doladık. 1, 2, 3. noktaya atladık. Uzattık. 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 Topladım. Hepsini birlikte topladım. Şimdi 2 zincir. Tekrar buraya batıyorum. Uzattım. Hepsini birlikte topladım. Şimdi 1 2 üçüncüye atlıyorum. Uzattım. Topladım. Küçükleri topladım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Battım, uzattım. Uzattım. Son V'yi de bu şekilde tamamlamış oldum ve burayı kapatıyorum. Şimdi böyle yanlara 2 tane V denk gelmiş oldu. Burada da hemen 1 2 üçüncüye bakın, pardon, ben üçlü trabzan yapıyordum. Siz ikili yapabilirsiniz fıstığınızın boyuna göre. Şöyle sıkı bir şekilde üçlü trabzan yaptım. Normalde 22 tane V üzerinden bu şekilde devam ediyorsunuz. Şöyle ters çeviriyorum. Bir tane zincir çektim ve buradaki trabzanımın tepesine bir sık iğne. Şuradaki bakın fıstığımın tepesine bir, ortaya buraya 2 tane, şöyle bir tane fıstığımın tepesine, aradaki 2 zincirlik boşluğa 2 tane, fıstığın tepesine bir tane, 2 zincirlik boşluğa 2 tane. Artık bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Fıstığın tepesine 1 2 zincirlik boşluğa 2 tane. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam. Sıramın sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. Bakın buradaki V'nin içine de 2 tane yaptım. Şu V'nin tepesine bir tane yaptım şu. Ve şu zincir sayısının içine şöyle batarak bir tane de buraya yaptım. Şimdi tekrardan bu sefer üçgene geçeceğim için 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi şunu hatırlatayım. V yaparken, V sırasına başlarken 3 zincir, üçgen sırasına başlarken bu şekilde 5 zincirle başlıyorsunuz. Bunu bir yere yazabilirsiniz. Üçgene 5 zincirle, V'ye 3 zincirle. Şimdi 5 zincir yaptım. Şurada hemen görmüş olduğunuz fıstığın hizasındaki sık iğneye, yani hemen sıradaki sık iğneye batarak uzatıyorum.
3. Fıstıkları topladım. Tığımın başına doladım. 1, 2, 3. nokta yani. Şuraya denk geliyor bakın. Bu şekilde hepsini kapattım. Şöyle bir başlangıç yapmış oldum. 2 zincir. 1, 2, 3. Hepsini topladım. 1, 2, üçüncüye battım. Ve hepsini kapattım. İkinci V'yi de yapmış oldum. Bakın üçgeni yapmış oldum. Her V'nin üstüne bir üçgen. Her V bir üçgen. Bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Üçgenleri yaparak sıramın sonuna kadar geldim. Bakın burada son bir tane üçgenim eksik. Şimdi sonuncuyu birlikte yapalım. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batarak 3 kere uzunları topladım. Tekrar doladım. Bakın 1, 2, üçüncünün tepesine buraya son fıstığımı yapıyorum. Ve hepsini kapattım. Şimdi burada üçgenle bitirirken, başlarken üçgene 5 zincirle başladık. Buranın düz bir şekilde çıkması için, bakın bu böyle içeriye doğru gittiği için burayı da dümdüz çıkarmak için böyle ve böyle durması gerekiyor. Burayı tamamlamak gerekiyor. Yani 2 zincir çekiyorum, 2 kere doladım ve şuradaki son trabzan tepesine batarak üçlü trabzan yapıyorum. Evet, düz bir görüntü şu an görüyorsunuz. Bir zincir çekiyorum, ters çeviriyorum. Şimdi bu trabzanın tepesine bir tane sık iğne, bu boşluğa 2 tane sık iğne ve üçgenin tepesine bir tane, 2 tane boşluğa. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Sık iğne sırasını tamamlayalım. Sıranın sonuna kadar geldim. Sık iğnelerimi yaptım. Şimdi burada bakın 2 tane zincir boşluğuna 2 tane sık iğne yaptım. Şu fıstığın tepesine sık iğne. Şimdi burada 5 tane zincirle çıkmıştık ya. 2 tanesi sık iğnenin yeri olmuş oluyor. Bu şekilde sıramızı tamamladık. Burada şimdi bakın V'ye başlayacağız. V'ye başlarken de her zaman 3 zincirle başlıyorduk. 3 zincirle başlıyoruz. Şimdi şu fıstığın tepesine şöyle bir V gelmesi gerekiyor. Tığın başına doladım. Uzatıyorum. Uzunları kapattım ve ikisini birden kapattım. Şimdi 2 zincir. Tekrardan batıyorum. Ve bu şekilde bir tane V yapmış olduk bakın. 1, 2, 3 fıstığın ortasına geldim. Hepsini topladım. 2 zincir. Böylece V ile başladığımız için alttakinin tam tersini üste yapmış olduk. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp geliyorum. Sıramızın sonuna kadar geldik. 2 zincir çekiyorum. Son fıstığımı da yaparak son V şeklini tamamlıyorum. Evet, alttakinin tam tersini üste yaptık gördüğünüz gibi ve burayı kapatıyorum. Şöyle bir düzeltelim. Şimdi tığımın başına 2 kere doladım. Şuradaki 1, 2, üçüncünün tepesine batarak 1, 2, 3 seferde topladım. Şöyle dümdüz çıkmamız gerekiyor yukarıya.
Bir tane zincir çektim, tersi çeviriyorum. Trabzanın tepesine bir sık iğne, B'nin tepesine, fıstığın tepesine yani bir sık iğne, aralara 2 tane, tepeye 1 tane ve aralara 2 tane. Bu şekilde devam. Sonuna kadar geldim. 2 tane sık iğne buraya yapıyorum. Bir tane fıstığın tepesine yapıyorum. Bir tane de şu görmüş olduğunuz zincirin içine yapıyorum. Şöyle. Şimdi burada sırada üçgen sırasına geçtik. Bakın şu alttaki sıraya geçtik. Bakın ne yapmışız? 5 tane zincirle başlamışız. Birinciyi çektim. 2, 3, 4, 5. Şimdi başlarken tığımın başına doladım. Şu üçgeni hizalıyorum. Buraya batıyorum. Tekrar batıyorum. Tekrar batıyorum. Ve uzunları kapattım. Tığımın başına doladım. Bakın 1-2 tane atlıyorum. Üçüncü. Bu şekilde üçgenlerimi yapıp geliyorum. Sıranın sonuna kadar geldim. Ve 1, 2, 3 tam fıstığın hizasına gelecek şekilde son fıstığı yapıyorum. Bu şekilde kapattım. Şimdi ne demiştik? Üçgene başlarken 5 tane zincirle başladık. Üçgeni bitirirken 5 tane zincir çekemiyoruz ama 2 tane zincir çektikten sonra trabzan yapıyoruz. Ve şu son noktaya sıkı bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir bitişimiz oluyor. Bir tane zincirle her zaman bir üst sıraya geçiyorum. Sık iğne sırasına. Trabzanımın tepesine 1. Buradaki boşluğa 2. Fıstığın tepesine 1 tane. Boşluğa 2 tane. Bu şekilde devam ediyorum. Sık iğneleri bitirdikten sonra diğer sırayı da birlikte yapacağız ve devamını sizin getirmenizi isteyeceğim. Bir süre bu şekilde başlangıç ve bitişlere beraber devam ettik. Hani modelin iyice oturması açısından, çünkü her başlangıç ve bitiş sırası her bir sırada değişiyor. O yüzden modelin iyice oturması açısından sizinle uzun bir süre devam ettim. Son kez ve başlangıç sırasında gösterdikten sonra sizin devam etmenizi isteyeceğim. Sıramın sonuna geldim. Fıstığın tepesine 1 tane ve burada altta 5 zincir çekmiştik. 2 tanesi sık iğne için olacak. 2 tane sık iğne yaptık. Şimdi bir üst sıraya V'ye geçerken 3 tane zincirle geçiyorduk. Doladım başına. Bakın tam şunun hizasına batıyoruz. Ve modeli kurmaya başlıyoruz. Kapadım. 2 zincir. Ve aynı şekilde aynı noktaya tekrar batıyorsunuz. Ve üçünü birlikte kapattıktan sonra diğer noktaya atlıyorum. Evet. Örgü tekniğim bundan ibaret. Başlangıçlar ve bitişler anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi belli bir uzunluğa kadar ben çantamı örmeye devam edeceğim. Sadece şu konuda dikkat etmenizi tavsiye ederim. Her sırayı ördükten sonra mutlaka kontrol edin. Çünkü ben başta çok hatalar yaptım. Yani biraz hızlı örmek adına, size bir an önce anlatabilmek adına yapmış olduğum fıstıklarda fazlalıklar yaptığımı fark ettim bazı noktalarda. Size daha düzgün bir şekilde şu an aktarmaya çalışıyorum. Mesela bazen sırayı bitirdikten sonra bir üst sıralara geçtikten sonra fark ediyorum. Buraya 2 tane değil de 3 tane batmışım. Bazen 1 tane batmışım, direkt atlamışım falan. O yüzden sırayı bitirdikten sonra hem elinizle düzeltin hem de şöyle bir göz gezdirin. İlla ki bir anormallik varsa göze çarpacaktır.
Şimdi bakalım ben kaç sıra örmüşüm. Şöyle çekeyim. Bakın toplamda bir taban burada kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra buraya kadar örüp gelmişim. Daha sonra sadece kenarları öreceğiz. 10 sıra kaç santim yapıyor? Hemen size aktarayım. Şöyle ölçtüğünüz zaman 10 sıra 29 santim uzunluğunda yapıyor. Daha sonra şurayı bitirdikten sonra ölçtüğümüzde tam markadaki gibi bakın. Tam şöyle ölçtüğüm zaman 37 santim yüksekliğinde yapıyor. Şimdi siz de kendi fıstık sıranızı 29 santim uzunluğunda olana kadar devam edin. Yani sıra sayısı önemli değil. 29 santime ulaşması önemli. Evet, çantamın gövdesini istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Bu arada V'leri bu tarafa doğru yaptığınız için çanta şöyle kayıyor gibi gözükebilir. Şöyle mutlaka elinizle düzeltmeniz gerekiyor çantanın gövdesini. Şöyle düzelttim. Evet, gördüğünüz gibi dümdüz duruyor. Şöyle ölçtüğüm zaman 27-28 santim, 28 santim uzunluk yapıyor. 27, 28, 29 bu civarlarda olması gerekiyor. Şimdi burada sırada çantanın sapına doğru bir çıkış yapacağız. Hemen şöyle göstermek istiyorum, bakın. Burayı da yine 10 sıra olacak şekilde tamamladım. Bu arada en son sıram, yani bu fark etmez ama üçgen sırasıyla bitti bakın. En son sıram üçgenle bitti ve daha sonra tersinden tekrar sık iğne yaptım. Sıramı bitirmiş oldum. Şimdi sırada azaltma eksiltme işlemi yaparak bu şekilde 3 sıra çıkmamız gerekiyor. Sırada buna geçelim. Şimdi önce işaretleme yapacağız. Toplamda 22 adet fıstığınızın olması gerekiyor veya sizin fıstığınız daha fazla sayıdaysa ister V sırasında ister üçgen sırasında bitirin, hiç fark etmez, hiç sorun değil. Kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani benim 22 tane fıstığım var, tam ortadan ikiye böleceğim bu şekilde. Sizin 24 tanedir, tam işte yine ortadan 12-12 bölmeniz gerekiyor. Şöyle üçgenleri saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 üçgen burada. Buradan buraya saydığım zaman 11 üçgen burada. Bu arada şu an dediğim gibi ben başta bir hata yaptığım için burada 11 değil. Şimdi siz saymak isteyebilirsiniz. 12 üçgen var ama siz ona hiç takılmayın. 11 bu tarafta, 11 bu tarafta üçgen olacak. Ben sizin elinizdeki ölçüye göre anlatacağım. Şimdi bu şekilde 11 tane üçgen burada, 11 tane üçgen burada olacak şekilde tam ortadan işaretlediniz. İşaretlediniz ve buradaki V'leri, yani şu üçgenleri bir ikinci üçgen şuraya takıyorum. Üçüncü üçgenin tepesine. Bakın, birinci üçgen, ikinci üçgen, üçüncü üçgenin tepesine taktım. Buradan da 1, 2, üçüncünün tepesine taktım. Şimdi burası bizim çantamızın yuvarlanarak şöyle eksileceği kısım olacak. Buraya hiç dokunmayacağız. Şimdi en son sık iğneleri yaptık. Geriye döndük. Ve şurada bakın üçgen sıramda 2 tane de sonuna sık iğne yapmışım. Burada yine aynı şekilde sıramın sonuna kadar örmeye devam edeceğim. Bakın tel tokanın olduğu noktaya kadar V'leri yapıp geliyoruz. Şimdi tel tokanın olduğu noktaya kadar geldim. Görüyorsunuz. Burada tığımın başına doladım. Tokamın olduğu noktaya, üçgenimin tepesine üçgen yapıyorum. Ve hepsini birlikte kapattım. Bakın V ile başladım. Ama tam burada üçgen olacak şekilde kapattım. V olarak kapatamıyorum. Hep üçgen olarak kapatacağım ki yukarıya doğru böyle bir daha üçgen, bir daha üçgen olacak şekilde eksilerek gideceğim. Şimdi burada bir tane zincir çekiyoruz. Ve şöyle biliyorsunuz fıstığın tepesine bir tane, zincir boşluklarına 2 tane, fıstığın tepesine bir tane. Bu şekilde sonuna kadar geliyoruz. Şimdi burada sıramın sonuna kadar geldim. Biliyorsunuz zaten burada V ile başlamıştık. Zincir boşluğuna 2 tane. Şurada V'nin tepesine, fıstığın tepesine bir tane. Bir tane de şuradaki boşluğa batarak sırayı bitiriyorduk. Burada hiçbir değişiklik yok. Tekrar şu an
5 zincir çekerek başlayacağım. 2, 3, 4, 5. Çeviriyorum. Çünkü artık V'de değil üçgen sırasındayız. 5 zincirle başlıyorduk. Tığımın başına doladım. Hemen buradaki noktaya. Yani aslında bu başlangıçlar ve bitişler bildiğimiz şekilde. Bunları göstermeme gerek yok ama kafanız karışmasın diye şöyle başlangıcı yapalım. Şöyle kapattım. 2 zincir. Evet, her zamanki gibi kenardan bu şekilde başladık. Şimdi tekrardan şurada sonuna kadar, şu son üçgenin üzerine kadar ilerleyelim. Tekrar bitişi birlikte yapalım. Şimdi son noktaya kadar geldik. Bakın. Burada 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorduk. Topladım. Burada tekrardan şu fıstığın tepesine battığım zaman 1, 2, 3 şuraya. Yani son sık iğnenin tepesine battığım zaman sıram bitmiş bulunuyor. Bu şekilde bir eksilme oldu bakın. Çünkü normalde üçgenle 5 zincirle başlayıp 5 zincirli bitirince, yani 2 zincir bir trabzanla bitirince burayı dümdüz çıkmış oluyorduk. Ama burada eksiltmeye doğru gidiyoruz. Çok basit aslında yaptığımız işlem. Ters çeviriyoruz. Tekrardan sık iğne. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam. Sıramın sonuna kadar geldim. Çantamın yan kenarı biliyorsunuz dümdüz bitmesi gerekiyor. Burada 5 zincirlik boşluğum var. 2 tane sık iğne. Ve şimdi V sırasında 3 tane zincirle başlıyorduk. Çeviriyorum. Ve tekrar bu üçgenin tam tepesine batarak başlıyorum. 2 zincir. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam. Sıranın sonuna kadar geldim. 2 zincir. Aynı noktaya batıyorum. Topladım ve tekrardan 1 2 son sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve hepsini birlikte topladım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde burayı bitirdik. Şimdi bir zincir ters çeviriyoruz. Sık iğne sırasını tamamlıyoruz. Sık iğneleri yaptık. Burada fıstığın tepesine batıyorum. Bir sık iğne ve şu 3 zincirlik boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne ve burada sıkı bir şekilde zincir çekiyorum. İpimi şöyle kısa olacak şekilde kesiyorum. Açtım, iyice sıktım. Daha sonra bunu aralardan gizleyeceğim. Şöyle bir görüntüsü oldu. Şöyle bir düzeltelim şu tarafa doğru. Evet. Evet, şimdi sırada bakın burada şöyle çevirelim. 1 2 3 sıra bu işlemi yaptık. Bakın 1 2 3. Şimdi sırada şu kısa sıradan burada da bakın 1 2 3 sıra fıstıklarda birer birer eksiltme yapacağız. Daha sonra sadece tek bir fıstıkla yola devam edeceğiz. Sırada şu sıradayız arkadaşlar. Gövde bitti. Şu an bu kısım bitmiş durumda. Şimdi buradan çantanın sapına çıkmaya başlayacağız. Önce ilmeğimi oluşturayım. Şöyle bakıyorum tekrar. Bir ikinci V'nin üstü. Şuradan batarak başlayacağız. Bakın. Tam ortadan battım. İlmek oluşturdum. Arkadan aldım. Öne taşıdım. Burada 3 tane zincir çekiyorsunuz. 3 zincir tığın başına doladınız. Aynı noktaya battınız. 1
2, 3 ve şöyle 2 tane ilmeğim kalacak. Uzunları kapattım. Hemen şu diğer noktaya, yani 2 tane ilmek atlıyorum. 3. noktaya klasik biliyorsunuz. Batıp çıkardım. Ve şöyle hepsini birlikte kapatarak burada bir tane üçgen yaptım. 2 zincir çektim ve aynı noktaya battım, uzattım, 3 kere topladım. Şimdi son noktaya, şuraya bakın, 3. noktaya batıyorum. 1 2 3 topladım ve hepsini birlikte topladım. Şimdi burada gördüğünüz gibi 2 tane üçgenim oldu. 2 zincir çekiyorum. Tekrar buraya uzatıyorum. 2 3 ve hepsini birlikte, şurası takıldı. Hepsini birlikte kapatıyorsunuz. Yani baktığınız zaman şurada bir tane yarım fıstık ve 2 tane V olması gerekiyor. Şöyle düzelteyim. Şu şekilde gözükmesi gerekiyor. Şimdi burada şöyle yapacağız. Tekrar kontrol etmek istiyorum. Evet. Şimdi burada tığınızın başına doluyorsunuz. Ben 2 kere doluyordum. Üçlü trabzan yapıyordum. Siz bir kere doluyorsanız, ikili trabzan yapıyorsanız ikili yapın. Şuradaki son noktaya tekrar battım. Şöyle ben trabzanımı yaparak sıramı bitirmiş bulundum. Şimdi bir tane zincir çektim. Ters çevirdim. Ve şu trabzan tepesine bir sık iğne, fıstık tepesine bir sık iğne, şu 2 zincirlik boşluğa 2 tane, bakın bir sık iğne trabzan tepesine, bir tane fıstık tepesine, 2 tane zincir boşluğuna, bir tane fıstık tepesi. Yani yine aynı kural, aynı kuralla devam. Buraya geldik, bir tane fıstık tepesine yapıyorsunuz. Evet. Şimdi burada şu zinciri falan kullanmıyoruz. Tekrardan 1 2 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çektim. Tığımın başına doladım. Şu fıstığın tepesindeki sık iğneye batıyorum. Uzattım. Battım, uzattım. Battım, uzattım. Ve uzunları kapattım. Doladım. 3. sık iğnenin tepesine yine tekrardan battım, uzattım ve hepsini topladım. Yine bakın şurada bir azalma olmuş oldu. Ve 2 zincir. Tekrar aynı noktaya battım. Topladım. Ve son olarak 1 2 3 battım. Bu şekilde topladım. Şimdi bundan sonra ne yapacağız derseniz, 2 tane zincir çekiyorsunuz. Bitişte bu şekilde yapıyorduk. 2 tane zincir çektim. Ben 2 kere doladım. Şu son sık iğnenin tepesine battım ve trabzanımı yaptım. Şu şekilde bakın, dümdüz yukarıya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Buradan da bir yandan eksiltme yapıyoruz. Ters çeviriyoruz. Sık iğneleri unutmayalım. Bazen unuttuğum oluyor. Benim de. Trabzanın tepesine bir tane, 2 tane zincir boşluğuna, 2 tane zincir boşluğuna, tekrar fıstığın tepesine ve zincir boşluğuna yaptım. Şimdi fıstığın tepesine bir tane yaparak bitirdim. Şimdi ters çeviriyorum. Tekrardan 3 tane zincir.
Tekrardan buranın tepesine batıyorum. Uzattım. Uzattım. Topladım. Şimdi diğer üçgenin tepesine batıyorum. Hepsini birlikte topladım. Şöyle bir görüntümüz var şimdilik. Şimdi 2 zincir uzattım. Uzattım. Ve burada artık hepsini birlikte topluyorum. Bu şekilde. Şimdi tığımın başına ben 2 kere doluyordum. Şu son sık iğnenin tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Şu şekilde bir şöyle elde düzeltelim. Şöyle bir azalma olması gerekiyordu. Eksilerek böyle gittik. Şimdi sırada ters çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. Bakın trabzan tepesine bir tane, 2 tane boşluğa, pardon, fıstık tepesine de bir tane. Trabzan tepesi, fıstık tepesi, 2 tane buraya ve bir tane de buraya yapıyoruz. Şimdi burada ters çeviriyoruz. 5 tane zincir çekiyorum. Bu sıradan sonra her şey oturacak, merak etmeyin. Tığımın başına doladım. Şu tam dibindeki sık iğneye batıyorum. Topladım. Tekrardan 1 2 3.'ye batıyorum. 3 topladım ve hepsini kapattım. Ve burada 2 zincir çekiyorum. Çünkü burada üçgen yaptım. 2 kere doladım. Şuradaki sık iğnenin tepesine batıyorum sonuncuya. Bu şekilde artık modelimiz teke düştü gördüğünüz gibi. Tekrar bir zincir. Tamamen kafanız karışmasın diye burada birlikte ilerlemeye çalışıyorum. İpimi biraz açıyorum. Şimdi trabzan tepesine bir tane, 2 tane zincir boşluğuna, bir tane fıstık tepesine ve 2 tane de buradaki 5 zincirlik boşluğa. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ters çeviriyorum. Bakın burada 1 2 3. yani şu fıstığın tepesinin hizasına batıyorsunuz. Topladım, kapattım. Sırada V yapıyorum. Burada üçgen yaptım. Burada V harfi yapacağım. Aynı yere tekrar battım. Çıktım. Ve hepsini birlikte tekrardan kapattım. Tığımın başına 2 kere doladım. Buradaki son sık iğneye 1 2 3 defa çektim. Bakın görüyor musunuz? Bir zincir, ters çeviriyorum. Trabzan tepesine bir tane, fıstık tepesine kameram oynadı. Bir tane, 2 tane zincir boşluğuna, bir tane de şuradaki fıstık tepesine. Şimdi 5 zincirle yukarıya çıkıyorum. 1 2 3 4 5. Tığımın başına doladım. Aynı noktaya batıyorum. Ve 1 2 3.'ye batıyorum. Topluyorum. Ve hepsini birlikte kapattım. Tekrardan 2 zincir çekiyorum ve 2 kere doladım. Buradaki son noktaya trabzan yapıyorum.
Evet, bu kadar basit bakın. Yavaş yavaş çıkmaya başladık. Birlikte 1, 2, 3 tane. Yani bir tane üçgen, bir tane V, bir tane üçgen. Bu şekilde yukarıya doğru çıktık. Şimdi kaç tane yapmışız? Burada bakın tekliden 1, 2, 3 tane yapmışım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Evet. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada birleştirmişim artık çantamın sapını. Şimdi buradaki sizdeki sayı daha farklı olabilir. Ben ölçüsünü vereyim, kaç santim öreceksiniz. Bakın şuradan itibaren ölçelim, olur mu? Şuradan. Şu çantamın kesildiği noktadan. Şuradan itibaren ölçtüğüm zaman toplamda 25 santim uzunluğuna gelene kadar bakın şurayı devam ettirmişim. Söylediğim gibi ben sizinle tekliden 3 tane ördüm. Toplamda 3 tane daha örüp geleceğim. Bu şekilde bu çantamın bu tarafını bitirmiş olacağım. Evet, size bahsettiğim gibi tekli fıstıklardan 6 tane yaptım geldim. Şimdi son fıstığı yaptıktan sonra sık iğneleri de yapıyorum. Ve bir tane zincir çekerek sıramı bitiriyorum. Evet. Şu şekilde bir bakalım. Bakın bir de düzgün durması için şöyle çantayı düz koyduğunuz zaman düzgün durması için şu yanları şöyle biraz çekiştirebilirsiniz. Zaten sık iğnelerle kenarları geçeceğimiz için şöyle bakın ben burada geçtim. Biraz daha toparlayacak ve çok daha güzel bir görüntü oluşacak. Aradaki farkı görüyorsunuz zaten. Şimdi sırada birlikte bu tarafı da yapalım. Çünkü bu tarafın kesmesi içten, yani başlangıç kısmından olacağı için yine kafanız karışabilir. Tekrar burayı da yapacağız. Şimdi buradan itibaren de sayıyorsunuz. Yine karşıda olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buradan tam buranın tepesindeki sık iğneden batacaksınız. Şimdi siz 9'uncudan batacaksınız. Şimdi buradan battım. 3 tane zincir çekerek başlıyorum. 3 tane zincirimi çektim. Tığın başına doladım. Aynı noktaya batarak fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. 2, 3 ve bu şekilde kapattım. 2 tanesi kaldı. Tekrardan bakın diğer noktaya, fıstığın tepesine batıyorum, uzattım. Topladım ve hepsini birlikte kapattım. Şimdi 2 zincir, tekrardan 3 tane uzattım. Evet, bu şekilde bir üçgenle başlangıç yapmış olduk. Ne yaptık? 3 tane zincir çektik. Hemen aynı noktaya batarak fıstıklarımızı uzattık ve gerisi aynı çantanın diğer yerlerindeki gibi aynı kural dahilinde devam ediyoruz sonuna kadar. Evet, son noktaya kadar geldik. Burada normal buranın bitirişini nasıl yaptıysak o şekilde yapıyoruz. Bakın altta üçgen var. Burada V ile bitmesi gerekiyor. Kapattım. Hepsini topladım. Ve tığımın başına 2 kere doladım. Buradaki son sık iğnenin içine trabzan yaparak bitirişimi yaptım. Bir tane zincir çekerek trabzanın içine sık iğne, fıstığın tepesine sık iğne ve zincir boşluklarına ikişer tane. Bu şekilde sonuna kadar devam edelim.
Evet, sık iğnelerimi yaptım. Son 2 zincir boşluğuna 2 tane sık iğne ve buradaki tam tepe noktasına, fıstığın tepesine bir tane sık iğne. Şimdi tekrar 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Ters çevirdim. Tığımın başına doladım. Bakın, azalması için yeniden üçgen yapmam gerekiyor. Aynı noktaya battım, uzattım. Topladım. 2 tane kaldı. Ve 3. sık iğnenin tepesine battım. Topladım. Evet, bu şekilde bir başlangıç yapmış oldum. 2 zincir, tekrardan fıstıkları yapmaya aynı kuralla devam ediyoruz. Evet, sıranın sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna kadar geldim. Burada son noktaya da batıyorum. Bu şekilde sıramı tamamladım ve burada 2 zincir çekiyorum. Çünkü burada üçgen olarak bitirdim. 2 kere doladım ve son sık iğnenin tepesine de trabzanımı yapıyorum. Evet. Bir zincir çekiyorum. Tekrardan 2 tane sık iğne zincirimin içine, bir tane tepesine. Sıranın sonuna kadar devam. Sıranın sonuna kadar geldim. Son bir tane de fıstığın tepesini yaptıktan sonra yine aynı şekilde 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Ters çeviriyorum. Bakın, yine aynı işlem. Aynı noktaya batıyorum. Topladım. Ve sıradaki 3. sık iğnenin tepesine batıyorum. Hepsini topladım. Bu şekilde bir azalma yapmış olduk. Şöyle görüyorsunuz. Sıramın sonuna kadar geldim. Burada bakın, altta üçgen var. Buraya V yapmam gerekiyor. 2 zincir çektim. Aynı noktaya battım. Ve hepsini birlikte şöyle bir düzelteyim. Toparladım. Tığımın başına doladım. Son sık iğnenin tepesine batarak evet, sıramı kapattım. Şu şekilde gözüküyor. Şimdi bir zinciri çekiyorum. Biliyorsunuz, burada sıranın sonuna kadar birer sık iğne, trabzanın tepesine, fıstığın tepesine, 2 zincirlik boşluğa 2 tane. Bu şekilde sonuna kadar devam. Sık iğnelerimi yaptım. Sıramın sonuna kadar geldim. Şöyle bir çevirip bakalım. Bakın, 3 sıra eksiltme yaparak çantamızın gövdesini bitirmiş olduk. Karşılıklı aynı hizada bitti. Şimdi sıra gelelim sol tarafı, şu 3 tane eksiltme çıkışını yapmamız gerekiyor. Şimdi burada şöyle ben de tekrar bakayım. V ile başladık. Evet. Şimdi burada 3 tane zincirle yukarıya çıkıyoruz. Tığımızın başına doladık. Ve burada aynı noktaya, şu son, şunu çekelim. Şu son aynı noktaya batıyorum. Ve şöyle uzunları topladım. Bu ikisini de kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya tekrardan. Ve şöyle toplamasını yaptım. Şimdi sırada diğer noktaya 3. sık iğnenin tepesine batıyorum. Evet, şöyle bir görüntüyle elimizle düzeltelim. Şurayı düz çıkacak şekilde aslında yapmış olduk. Tekrar aynı noktaya batıyorum. 2 zincir çektim. Topladım. Ve son olarak aynı noktaya battım. Farklı noktaya, pardon, 3. noktaya. Siz anlayın beni artık, sürekli ör, anlat. Bazen kafa karışıyor, lütfen kusura bakmayın. Ve buradan itibaren sırayı kapatıyoruz. Bir tane zincir çektim.
bir üst sıraya geçtim. Burada fıstığın tepesine bir tane, 2 tane zincir boşluğuna, bir tane fıstığın tepesine, 2 tane zincir boşluğuna ve burada bir tane yapmış olduğum, pardon 3 tane çekmiş olduğum zincirin tepesine battım. Tekrardan ters çeviriyorum. Burada sırada 5 tane zincirle başlıyorum. 3, 4, 5. Tığımın başına doladım. Aynı noktaya tekrar batıp uzatıyorum. Topladım. Ve sıradaki 3. sık iğnenin tepesine batarak topluyorum. Şöyle bir tane üçgen yapmış olduk burada. Ve 1, 2 zincir. Tekrar ikinci üçgeni yaptıktan sonra sıramı bitireceğim. Bakın 1, 2, üçüncünün tepesine batıyorum. Ve şu şekilde topladım. Şimdi bir tane zincir çekip sık iğneler yapıyorum. Fıstığın tepesine 2 tane zincir boşluğuna, fıstığın tepesine. Şimdi burada 5 zincirle başlamıştık ya. 2 tane de sık iğne buraya. 1, 2. Ters çeviriyorum. Şimdi 3 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. 2, 3. Tığımın başına doladım. Bakın 1, 2, 3. Üçüncü noktaya battım. Uzatıyorum. Topladım. Hepsini kapattım. 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. Tığımın başına doladım. Üçüncü noktaya batarak sıramızı son fıstıkla kapatıyoruz. Şimdi burada tekrardan bir zincir ters çeviriyorum. Fıstığın tepesine bir tane, 2 tane zincir boşluğuna, bir tane de fıstığın tepesine 1, 2, 3, 4 tane oldu. Bir tane de şu zincir boşluğuna batıyorum. Burada tekrardan 5 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi burada gördüğünüz gibi 3 sıra eksiltmeyi yaptık. Artık burada teke düşeceğiz. Bakın tepesine batıyorum. Bir tane, pardon şuraya batacağız. Şu fıstığın tepesine 1, 2, 3 topladım. Tekrar 1, 2, 3 sonuncu noktaya 1, 2, 3 bir tane üçgen yaptım. Burayı kapattım. 2 zincir çekiyoruz. Tığımın başına 2 kere doladım ve son noktaya tekrardan trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Ters çevirdim. Trabzanın tepesine bir tane, 2 tane zincir boşluğuna, bir tane fıstık tepesine, 2 tane buradaki boşluğa, 1, 2. Tekrardan ters çeviriyorum. 1, 2, 3 tane zincirle yukarıya çıktım ve tam şu fıstığın ortasına batıyorum, uzatarak batmaya. 2, 3 topladım. 2 zincir aynı noktaya topladım. Tığımın başına doladım. Son noktaya 1, 2, 3. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi çıkmaya başladık. Sonuncuyu tekrar göstereyim. Trabzan tepesine sık iğne, fıstığın tepesine sık iğne, 2 tane zincir boşluğuna, bir tane fıstığın tepesine, bir tane de şu zincir boşluğuna. 2, 4,
Pardon, 5 tane sık iğne olacak. Şurayı yapmıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Tekrardan buradan sırada V yapacağız gördüğünüz gibi. Üçgen yapacağız. Altta V var. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tığımın başına doladım. Tam dibine batıyorum. Ve 3. noktaya batıyorum. Bu şekilde 2 zincir. 2 kere doladım ve son sık iğnenin tepesine 1, 2, 3 trabzan yaptım. Şimdi bakın birlikte yine 3 tane tekli yapmış olduk. 3 tane daha yapıp geleceğim. Diğer taraftaki ölçünüzle birebir aynı şekilde uzatmanız gerekiyor. Şimdi toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tıpkı diğer taraf gibi 6 tane tekliği yaptıktan sonra sıramı bitirdim. Bir tane zincir çektim ve biraz uzun olacak şekilde kesiyorum. Şöyle açtım ilmeğimi. Şunu kenara alalım. Şimdi sırada çantamın sapını birbirine dikeceğim. Şöyle kalın uçlu iğneme ipimi geçirdikten sonra karşılıklı olarak şöyle düz olacak şekilde, bakın şöyle dümdüz gidiyor. Şu şekilde dikmeliyim. Karşılıklı sık iğnelere batıyorum. Buranın dikişini tamamladım. Şöyle bir görüntüsü oldu. Şimdi sırada gelelim çantamızın çevresini ve iç kısmını düzeltmeye. Evet, ben bu birinci parçada düzeltme işlemini yapmıştım. Şimdi burayı birlikte yapacağız, iç kısmını. Markada şöyle çantayı incelediğim zaman şurada bakın şu kısımda bir sık iğne sırası vardı ilk yapılan. Daha sonra onun üzerinden geçerek tekrar bir sık iğne yapmış. Yani ilk önce buraya yapmış. Daha sonra komple bir sırada komple çantanın bu askısının iç tarafına yapmış. Şimdi birlikte yapacağız. Evet, şöyle çantamızı alalım. İpimizi alıyoruz. Şöyle bir tane zincir ilmek oluşturdum, zincir çektim. İlmeğimi hazırladıktan sonra şöyle çantamın tam gövdesinin hizasındaki şu noktaya, bakın şu noktaya batarak başlayacağım. Ama öncelikli olarak şuradaki bakın zincir boşluğundan başlayacağım. Daha sonra oraya batacağım. İlmeğimi alıyorum. Buraya sabitledim. Şimdi burada önemli olan nokta bakın şu iç kısımdaki sivri hatları, sivri yerleri yuvarlamam gerekiyor. Daha böyle düzgün bir yuvarlak olması gerekiyor. Bunun için daha çukur kalan yerlerdeki sık iğneleri daha yüksek tutacağız. Daha uzun tutacağız. Şimdi buraya bir zincir çekerek sabitlemiş oldum. Şuradaki daha çukur kısımdaki sık iğnemi batıyorum. Bir tık daha uzun yaptım bakın. Çok değil. Şimdi tekrardan şu boşluğa batıyorum. Yine bir tık daha uzun ama sıkı. Şimdi şuradaki üçlünün tepesine batıyorum. Buraları daha sıkı yapmam gerekiyor. Şimdi burada yapmamız gereken şöyle aşağıya doğru iniyorum bakın. Şurayı bir katlayalım. Evet, şuradan ineceğim. Burada şuradan fıstıklardan birkaç tane bakın şöyle alıyorum, sık iğne yapıyorum. Bu arada ben fıstıklarım benim uzun olduğu için fıstıkları 3 tane sık iğne ile geçeceğim. Buraları sıkı yapıyorum. Şu fıstığın altındaki boşluğa batıyorum. Sık iğne.
Şuradaki boşluğa batıyorum. Burası çukur olduğu için bakın biraz uzattım sık iğnemi. Çok değil. Şuraya battım. Yani buradaki sık iğne sayınız her boşluğa batarak ilerliyorsunuz. Sadece önemli olan yani çok sık iğne de değil, az sık iğne de değil. Yani şu kenar kısımlar ne kadar istiyorsa. Fazla yaparsanız burada bolluk olur. Eğer az sık iğne yaparsanız gerginlik olur. O yüzden dengede tutmanız gerekiyor. Şu çukur kısmı biraz uzatarak yaptım. Şu başlangıç, evet, burayı sıkı tutalım. Şimdi şuradaki çukur kısmı da biraz uzatarak yaptım. Elimizle düzelteceğiz daha sonra. Şimdi şuradan yine aldım. Buraları daha sıkı yapıyorum. Şöyle 2, şöyle 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi geldik şuraya, bakın. Düz kısmı. Buraya da şöyle batıp birazcık uzatarak sık iğne yaptım. Şimdi hemen şuradaki aradaki sık iğneleri dolduracağım. Şöyle devam. Buraları sıkı yapıyoruz. Şimdi geldik köşeye. Burada birazcık uzatıyorum. Köşe noktasına batıyorum. Birazcık uzattım. Battım. Şimdi burada sırada 3 tane zincir boşluğu var ya. Bu kısımda. Bu kısımda çünkü dönüşü yaparken zincir çıkarak dönmek zorundaydık. Buradaki zincir boşluklarına batarak şöyle 3 tane sık iğne yapacağım. 2, 3. Şimdi gelelim şu çukur kısma. Biraz uzatarak yaptım. Zincir boşluğuna batıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi şu çukur kısma uzatarak sık iğne, zincir boşluğuna batıyorum. 1, 2 ve 3. Ve şimdi buradaki çukur kısma batıyorum. Uzatarak bitirdim. Bakın şöyle bir görüntüsü oldu. Şimdi burada şöyle el ütüsü yaparak, sık iğnelerimi çekiştirerek, bombeli yerleri bastırarak o yuvarlak görüntüyü daha da oturtmam gerekiyor. Evet. Şu köşeleri çekiştirelim. Bombeli yerleri bastıralım. Bakın çok daha düzgün bir görüntüsü oldu. Tekrar sık iğnelerle şu yandaki üçlü zincirleri kullanarak çıkmaya devam edeceğim. Şimdi aradaki boş kısma şöyle biraz uzatarak bir de şu 3 zincirlik kısma 3 tane. Şu çukur kısma uzatarak. Bakın çantanın sapına doğru yukarıya doğru yürüyorum. Şu çukur kısma uzatarak biraz. Bu şekilde bütün çantamın sapını dolaşacağım. Başladığım noktaya kadar geleceğim. Bakın şöyle el ütüsüyle düzeltelim. Şöyle bir görüntüsü var. Şimdi söylediğim gibi başladığım şu noktaya kadar geleceğim. Sonra buraya ufak bir detay daha yapacağız. Bitireceğiz. Başladığımız noktaya kadar geldik. Şimdi sırada bakın şu başladığımız noktadan şu kısma kadar ilmek kaydırma işlemi yapacağım. Sadece şuraya. Şöyle onu da bakın ilmeklerimi çok sıkmıyorum yoksa büzüşür. Bu şekilde batıyorum, kaydırma. Batıyorum, kaydırma. Batıyorum, kaydırma. Bu şekilde bakın şu noktaya kadar ilerliyorum. Şimdi
buradaki son noktaya kadar geldim. Kaydırma yapıyorum ve kaydırma yaparak şöyle ipimizi keselim. Şöyle bakın, burada ilmeğimi arkaya taşıyorum sıradaki noktadan. Arkaya taşıdım. Şöyle ilmeğimi kapattım. Buradan ilmeklerimin arasından ipimi gizleyeceğim. Bunu az önceki iğne yardımıyla da yapabilirim. Evet, sırada gelelim çantamızın dış çevresini düzeltmeye. Şimdi ben ona şöyle şu kısımdan başlayacağım. Tekrardan yeni bir ilmek oluşturuyorum. Evet, ilmeğimi oluşturdum. Şuradaki ilk baştaki sık iğnenin tepesine batarak ilmeğimi alıyorum. Şöyle bir tane zincir çektim ve bulunduğum noktaya bir tane sık iğne. Tekrardan buradaki ters sık iğnelerin tepesine batarak şu fazla ipleri de içeriye gizliyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi bakın, her bir noktaya sık iğne yapacağım. Şu çantanın sapını nasıl geçeceğimizi biliyorsunuz zaten. Bakın şuradaki 3 tane zincir boşluğuna 3 tane, buradaki boşluğa bir zincir boşluğuna 3 tane, bu şekilde dış çevreye de dolaşıyorum. Şuraya geldiğiniz zaman burada bakın, fıstıkların şöyle bir kısmından batarak biliyorsunuz 3'er tane yapıyorsunuz ve burayı da dolaşıyoruz. Aynı şekilde yan kısımlara geldiğimiz zaman 3 tane. Evet, şimdi şuradan sık iğneleri yapmaya başlamıştık. Buradan yukarıya doğru çantanın sapını dolaştık aynı şekilde. Ve buraya da birer tane yaptık. Şimdi buradan aşağıya nasıl döneceğiz derseniz, son sık iğnenin içine 2 tane daha, yani buraya 3 tane sık iğne yapmış olduk. 1 2 3. Şimdi buradaki boşluğa batıyorum. Şimdi 3 tane buraya, 1 2 3, buradaki boşluğa bir tane ve 3 tane de buraya. Evet, şöyle bir görüntüsü oluştu bakın. Şimdi buradan aşağıya doğru gidiyoruz. Aynı şekilde geliyorsunuz, dümdüz ilerliyorsunuz. Buradan çantamızın tabanına kadar geliyoruz. Şimdi burada aşağıya kadar geldik. Burayı böyle elinizle asılarak el ütüsü yapmanız gerekiyor ve dümdüz durması gerekiyor. Gergin olmasın. Şimdi burada sırada tabana doğru geçiş yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz her boşluğa sıkı bir şekilde, bakın şu en başta çekmiş olduğumuz zincirlerin tepeleri. Buralara hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. Her bir zincir boşluğuna. Ama sıkı yapalım lütfen. Çünkü burada alttakiler zincir olduğu için en baştaki zincir, sık iğneleri sıkı yapmamız gerekiyor biraz. Evet, şimdi buranın da çıkışını yaptıktan sonra sıramın sonuna geldim. Burada bakın şuradaki kenar kısmına battım. En başta bir tane yapmıştım bu sık iğnenin içine zaten. Şimdi bir tane daha yaptık ve üçüncüyü de yaptıktan sonra sıramızı bitiriyoruz. Şöyle kestim. İpimi buradan şu sıradaki sık iğnenin tepesinin arkasından batarak arkaya taşıyorum. Arkaya taşıdım. Şimdi burada tekrardan iğne yardımıyla sabitleyeceğim. Çantamın iki parçası da hazır durumda.
Tabii ki şöyle bir elimizle düzeltelim sağını solunu. Ütülemeden önce mutlaka düzeltmek gerekiyor. Yoksa mesela bu şekilde ütüyü vurdunuz diyelim. Çantanız bu şekilde kalır. Zaten ütülerken de hazır çantanızı buhara tuttuğunuz zaman ütülerken çanta sıcakken de elinizle şekil verebilirsiniz. Daha iyi oturacaktır. Ütülerken neye dikkat edeceğiz derseniz. Şimdi söyledik, öncelikle elimizi düzeltmemiz gerekiyor. Ve ütülerken de mutlaka düzeltme işlemini yapacağız. Çünkü bu çanta iki parçadan oluşuyor. İki parçanın da birbirine cuk diye böyle uyumlu bir şekilde oturması lazım. Şimdi ütülemeden önce bu şekilde iç kısımlar birbirine bakacak. Tam bu şekilde biliyorsunuz çantayı birbirine sabitleyeceğiz. Ve bu yüzden ütüleme işleminde yaparken çantayı tabanını şu şekilde tam hizalayın. Bakın tabanını ikisini de içe katladım. Hizaladım. Tam hizalayın. Kenarlar birbirine denk gelecek. Çanta sapı birbirine denk gelecek şekilde. Şuralar da aynı şekilde bakın. Şurası. Yani öncelikle isterseniz bu şekilde ütü vurabilirsiniz. Parçalarımı az önce size gösterdiğim gibi ütüleme işlemini yaptım. Ben üzerine kumaş, herhangi bir bez örtmedim. Yani çünkü bu ipi ben ütülemeye alıştım. Böyle tampon hareketlerle ütü yaptım. Daha sonra bastırmadan üzerinden ütüledim. Eğer Milano rafya kullanıyorsanız, yeni ütülemiyorsanız benim gibi, görseldeki gibi, videodaki gibi de ütüleyebilirsiniz. Şimdi sırada geldik parçalarımızı birleştirmeye. Bakın ütüledikten sonra ne kadar güzelleşti, görüyor musunuz? Mutlaka kağıt iple de örüyorsanız çantalarınızı ütüleyin. Şimdi tekrardan ipimi alıyorum. Çantalarımın iki yüzü bu şekilde bakın. Tabanımı da ütüledim bu arada. Şöyle kameramı biraz yakınlaştırdım daha iyi görünmesi için. Bakın az önce birbirine katladık ama birleştirmeyi bu şekilde aşağıya doğru yapacağımız için çantanın iki tane düz kısmını böyle yan yana getirip şöyle bakın. Buradan itibaren aşağıya doğru birleştirmeye başlayacağız. Şimdi bu göstereceğim birleştirme tekniğini yapamayanlar şöyle kalın uçlu iğneyle bakın bununla da birbirini dikerek birleştirebilirler. Şimdi bakın şu parçamı alıyorum benden taraftaki. Şurada 3 tane sık iğne yapmıştım. Üçüncü sık iğne yani en köşeye gelen sık iğnenin ortasından batıyorum. Ve karşıdaki sık iğnenin şunun ortasından arkaya doğru batıyorum. Bakın karşıya değil kesinlikle. Ortadan arkaya. Bu şekilde gözükecek. Şöyle arkadan ilmeğimi takıyorum. Ve ikisinden de bu şekilde geçirdim. Bir tane sıkı bir şekilde zincir çekerek kilitledim. Şimdi tekrardan sıradaki sık iğnenin ortasından, bakın bir alttaki sık iğnenin ortasından ve karşıdaki sık iğnenin ortasından arkaya doğru çıktım. Arkadan ipimi tığıma doladım ve bu şekilde çıktım. Sıradaki alttaki sık iğne hemen karşı hizasındaki sık iğnenin ortası. Arkadan ipimi doladım. Çıktım. Bakın tam hizasındaki sık iğneye batmanız gerekiyor ki tabana gelene kadar aynı hizada gitmelisiniz. Bu birleştirme tekniği gerçekten çok kolay. Gözünüzde büyümesin ve çok da güzel gösteriyor. Ünlü marka çantayı bu şekilde ilmek kaydırma tekniğiyle birleştirmiş çantanın parçalarını. Şimdi buradaki ilmekleri eğer çok sıkı yaparsanız böyle büzüşük bir görüntü olur. Çok bol yaparsanız potluk olur. O yüzden tam yani karşıdaki sık iğnelerin boyu kadar şöyle ilmek yapmanız önemli. Şimdi bu şekilde
Aşağıya doğru devam edeceğim. Karşılıklı birleştireceğiz bakın. Buraya kadar geleceğiz. Yine tekrar tabanlarımı karşılıklı olarak alacağım. Şu şekilde. Ve birleştirerek yine diğer tarafa doğru gideceğim. Dikkat etmeniz gereken bir husustan daha bahsedeyim. Bu birleştirme işlemini yaparken şöyle ilmeğimi çıkarayım. Şu çizgiler aynı hizada birleşsin. Bu fıstıklar birbirini takip etmesi gerekiyor. Çizgiler birbirini takip etmesi gerekiyor. Bakın burada aynı çizgi, aynı fıstık. Bu çok önemli. Buna dikkat ederek giderseniz tabana ve çantayı doğru dolaşırsınız. Tabanımın olduğu noktaya kadar geldim. Birleştirmem çok düzgün gözüküyor. Eğer burada birleştirdikten sonra aşağıya doğru bu şekilde çektirme, büzüşmeniz varsa hemen yol yakınken sökün ve geri düzeltin. Bu şekilde esnettiğiniz zaman dümdüz, el ütüsü yaptığınız zaman dümdüz ve çok güzel gözükmesi gerekiyor. Tabanıma kadar geldim bakın. Tabanım bu şekildeydi başlangıçta. Aynı şekilde devam ediyorum. Karşılıklı batarak birleştiriyorum. Ve tabanın da çizgilerin aynı hizada denk gelmesi önemli. Şimdi bu şekilde aynı hizada denk geldi. Aynı şekilde tabanı birleştiriyorsunuz. Buradan yukarıya doğru çantanızın birleştirmesini tamamlıyorsunuz. Evet, çantamın bütün birleştirmesini yaptım geldim. Tabanı bu şekilde gözüküyor bakın. Yani gerçekten o kadar güzel oldu ki birleştikten sonra. Yani muhteşem oldu. Çantaya bakmaya doyamıyorum. Her şey tamamlanınca daha güzel olacak. Bakın son noktaya kadar geldim burada. Çantamın yan kısmına kadar. Şöyle göstereyim. Buradan itibaren şu çantanın ağız kısmından başlayarak sapından dolaşacağım. Şöyle arkadan buraya kadar bir ilmek kaydırma işlemi yapacağız. Şimdi bakın ilmeğimi bir tık uzun tutuyorum. Şuradaki noktaya batarak ilmek kaydırmayla başladım. Bu şekilde çantamın ağız kısmı daha güzel, daha şık, daha kaliteli gözükecek. Aynı ilmek kaydırma işlemini çantamın ağız kısmına da yapıyorum. Bu şekilde söylediğim gibi buradan geliyorum, yukarıya doğru çıkıyorum, buradan dolaşıyorum, buradan arkadan yukarıdan dolaşarak buradan başladığım şu noktaya kadar geliyorum. İlmek kaydırmayı yapalım. Başladığım noktaya kadar geldim. Şimdi burada son sık iğneye de battım. Burada tam yukarıya döndükten sonra ilk yana dönen ilmek kaydırmanın içine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Ve burada şöyle kısa bir şekilde ipimizi keselim. İlmeğimi açtım. İğnemi tekrar alıyorum. Şimdi burada sıradaki ilmek kaydırmanın altından batıyorum. Şöyle altından arkaya geçtim. Ve şimdi bu ipimin çıktığı bir arkadaki ilmek kaydırmanın ortasından battım. Şu şekilde bir görüntüsü oluştu. Bunu da her zamanki gibi arkada gizliyorum. Şimdi çantamı tekrardan ütüledim. Kaydırma işlemini yaptıktan sonra. Görüyorsunuz çok daha güzel bir görüntüsü oldu. Sırada gelelim astarını dikmeye. Ben keten kumaş kullandım. İnce bir keten kumaş. Şöyle normalde dak keten kullanıyordum ama bu çantaya bu kumaşın daha çok yakışacağını düşündüm. Şimdi kumaşımı ikiye katladım. Şöyle altı kesik değil gördüğünüz gibi. Ortadan kaymaması için iğne ile tutturdum. Ve şu şekilde çantamı koyuyorum. Bakın tam yanlardan birer santim taşıyacak şekilde yukarıdaki en geniş kısmı hizalıyorum. Ve aşağıya kadar dikiş atıyorum bu şekilde. Kumaşımı bu şekilde birer santim kayacak şekilde kesiyorum. Ve yanlardan tam çantamın hizasında dikişimi aşağıya kadar dümdüz attım. Daha sonra bu çantamın içerideki oval kısmı görüyorsunuz. Şu şekilde düzgün bir şekilde çiziyorum. Ve
şöyle bir görüntüsü oluyor bakın. Aynı zamanda şu üst tarafı da çiziyorum. Çünkü şuradan şurası çantamın astarı olacak. Bu şekilde çizdikten sonra şimdi sırada bakın karşı tarafa da aynı şekilde çiziyorum. Kumaşımın altındaki baskıdan şey yaparak, iz takip ederek ve aynı şekilde içe de çiziyorum. Çünkü dikiş atarken o çizgileri takip etmek önemli. Şimdi şu baştan katlayarak şuradan şöyle yan kısmı komple dikiş atacağım önce şuralara. Daha sonra bakalım iç kısma geçeceğiz. Evet, çantamın üst kısmına bu şekilde dikişimi attım. İçeriden böyle gözüküyor. Şimdi burayı nasıl yaptım derseniz hemen yakınlaştıracağım. Tam bu döndüğüm kısımlarda bakın çizdiğim yere çok gelmeden kesikler attım. Tam bu döndüğüm yer zaten dikişimi çevirirken sorun olacaktı. Kesik attıktan sonra bakın böyle rahat bir şekilde alta katlayarak dikişimi attım. Ütüledikten sonra çok daha güzel gözükecek. Şimdi sırada gelelim çantamızın tabanına. Tabanı için normalde şu şekilde astar. Şu yandaki dikiş kısımlarını bir araya getiriyorum. Şöyle. Evet, dikişlerim tam düzgün bir şekilde birbirine bakıyor. Şimdi burada çantamın tabanını getiriyorum ve derinliğini ölçüyorum. Şöyle dümdüz tuttuğum zaman çantamın taban derinliği 11 santim yapıyor. Buralardan 11 santimlik dikişler atacağım. Onu da şu şekilde eşit bir şekilde koyduğum zaman 11 santim, tam şuradaki pay 11 santim yapıyor olacak. Evet. Kalemle çizmeye çalışacağım. Buralardan dikiş atıp geleceğim. Evet, çantamın taban dikişlerini de attıktan sonra tekrar ütüledim. Bakın çok daha güzel bir görüntüsü oluştu. Mutlaka çantaya dikmeden önce ütüleyin. Ve şöyle bir iç cep hazırladım. Bunu da anlatmak istiyorum. Bakın çantamın gövdesine yakın, şöyle tabanına yakın bir şekilde dikdörtgen kumaşımı kesiyorum. Daha sonra kumaşımın etrafından bu şekilde dikişlerle kumaşımı kapatıyorum, şeyleri, açık kısımları. Daha sonra ortaya kalın dişli fermuar koyuyorum ve üstüne de aynı kumaştan aynı uzunlukta dışarıya taşıyacak şekilde kumaşı katlayarak fermuarımın üst kısmına şöyle katlayarak tek bir dikiş atıyorum. Böylece hem arkası hem ön kısmı fermuarımın kaplanmış oluyor. Ve daha sonra alttaki dikdörtgen kumaşı da fermuarıma sabitledikten sonra böyle bir kelebek aksesuarı dikiyorum. Çantanızı daha karakteristik bir hale getirmek için mutlaka bu şekilde farklı bir şeylerle çantaya kendi imzanızı atın. Daha özgün bir çalışma olur ve sizi hatırlatan şeylerle çantayı müşteriye teslim etmek çok daha güzel olacaktır. Şimdi bu şekilde bakın iğneyle tutturacağım. Astarımı bu arada şurada çıt çıt detayını düşünerek iç cebi ona göre biraz aşağıya dikmeniz gerekiyor. İç cebimi yerleştirdikten sonra bakın şöyle iğneyle tutturacağım. Evet. Şuraya mesela çıt çıt gelse fermuarımı kapatmayacaktır. Bu şekilde iç cebimi de dikip geliyorum. Evet, ben iç cebimi astarıma sabitledikten sonra çantama astarımı tutturdum tel tokalarla. Daha sonra dikiş makinesinden astarımı diktim bu şekilde. Milano rafyanın en sevdiğim özelliği, dikiş makinenizde astarınızı kolaylıkla dikebiliyorsunuz kısa sürede. O yüzden kağıt ipten daha avantajlı Milano rafya astara dikme konusunda. Bu şekilde bakın çok güzel bir astarım oldu. Şimdi sırada çıt çıtlarımı dikmeye geldi. Ben biliyorsunuz deri çıt çıtlarımı bu şekilde çantaya sabitlemeden önce örüyorum. Yani 2 dakikalık bir iş, hemen göstereyim. İpimi parmağıma doladım. Şöyle katlayarak bir tane ilmek oluşturuyorum. Çıkardım.
Bu arada deri çıt çıtıma deliklerden geçmesi için bu şekilde 2,5 milimetre tığ kullanacağım. Daha küçük uçlu bir tığ lazım. Şuradaki delikten batıyorum. İlmeği arkadan battım. Ve öne taşıdım. Bir kere şöyle zincir çektim. Ve aynı noktaya batarak bir tane sık iğne. Ve aynı noktaya tekrar batarak bir tane daha sık iğne. Şimdi sıradaki deliğe atlıyorum. Bu arada arkadaki fazla ipi de örgünün içinde gizliyorum. Bir tane sık iğne, bir tane daha ve bir tane daha. 3 tane sık iğne yaptım. Sıradakine atlıyorum. Üçer tane bütün deliklere sık iğneler yapacağım. Bu şekilde bütün deliklere 3 sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar geliyorum. Sıranın sonuna kadar geldim. Şöyle kısa olacak şekilde ipimi kesiyorum. Bu şekilde ilmeğimi açtım. Şöyle ilk yapmış olduğum sık iğnenin arkasından şu şekilde tığımı geçiriyorum. İpimi arkaya taşıyorum. Ve ipimin çıktığı sık iğnenin arkasından ortasından batıyorum. İpimi oradan tekrar arkaya taşıyorum. Şu şekilde bir bitiş oluyor. Şimdi buradan sık iğnelerin arkasından ipimi çekeceğim. Çıt çıtımın birini diktim. Şöyle bakın, cebe dikkat ederek diktim. Şimdi tam hizasına, karşısına bunu dikeceğim. İğnemi, ipimi ayarladım. Şimdi tekrar bakın şuradan batıyorum. Önden dikişinizin belli olmamasına dikkat edin. Şöyle sık iğnelerin arasından dolaşarak bütün çevresini dikeceğim. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, çantamın tüm detaylarını tamamladım ve çantamızı bitirmiş bulunmaktayız. Şöyle detayları biraz da son olarak yakından görelim. Öyle güzel bir çanta oldu ki, gerçekten ünlü marka çok güzel bir çanta tasarlamış. Keyifle ördüm, keyifle anlattım. Şöyle çıt çıtlarını da sabitledim. Bakın ne kadar şık bir görüntüsü oldu. Kendi astar tekniğimi de sizlere detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Tüm detaylarıyla muhteşem bir çanta oldu. Gerçekten övmelere doyamıyorum. Sizden hangi renkler gelecek çok merak ediyorum. Örmüş olduğunuz çantaları Instagram adresimde benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca bu çantanın biliyorsunuz ünlü markada küçük bir cüzdanı da var. Aynı örgü tekniğinden. O cüzdanı da hemen bir sonraki videoda örüp yayınlamayı planlıyorum. Mutlaka kanalımı ziyaret edin. Zaten yayınladıktan sonra bu videonun altına da link olarak mutlaka o cüzdanını da bırakırım. Belki tam markadaki gibi küçük, belki bir tık çanta, el çantası gibi büyük bir şekilde de örebiliriz. Beklemede kalın. Kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Sizler için çok detaylı bir şekilde videoları anlatmaya çalışıyorum. Emeğimin karşılığı olarak sadece bir abonelik ve sizden küçük bir yorum bekliyorum. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.